Aleykümselam Halil, hoş geldin, merhabalar. Tövbe tövbe. Camdan ayrılmıyor ya. I agree with you, Toby, that the letter is on the table, Holmes. You should take a look. Yüksek sosyetede büyük skandal tanınmış ve alanında uzman ülkemizin gururu Sir Rodney Bancliffe ölü bulundu. Cinayet Strand Lane'deki Roma banyolarında gerçekleşti. Arkeologun en son araştırmasını sürdürdüğü konum. Ama esas şok edici olan Sir Rodney'in eski arkadaş ve partneri olan Percival Blinkhorn'un öldürülmüş olması ve eli kanlı katile verilmesi mümkün olan cezadır. Bu mudur? The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Oğlum hangi masanın üstünde ya? Vuracağım şuna, buradaymış. Al. a wax seal with the monogram EB. EB. A wax. The Brackenstall family coat of arms. Açacaksın mı artık? I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Aç okuyalım. Ebi çiftliği Marsham Kent. Sevgili Bay Holmes, son dönemlerdeki en dikkat çekici dava olduğunu düşündüğüm bu olayda bana acilen yardım ederseniz çok memnun olurum. Arşivinizde çok ayrı bir yeri olacaktır. Hanımefendiyi serbest bırakmak dışında her şeyi bulduğum gibi bıraktım. Ama zaman kaybetmemenizi rica ediyorum. Çünkü Sir Eustace burada uzun süre tutamam. Eustace'i sisiyor. Hadi gidelim. Hadi dava çözek. So, what is it, Holmes? Promising as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Kalk hadi, kalk Watson. Kalk da gidelim. Kalk da gidelim. Evi çiftliğine gidelim. Bu ne lan? Halil. O neymiş ya? Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us Hep to öyle do. olur zaten ya. You remember that Lewis Bu ne diye gang bastım, ne burglars? oldu, bir şey kaydetti. What, the three Klip alıyor ya, Randalls? klip. Exactly. The father and two sons. It's their work.
They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid to raise a right. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Ne diyor ya? Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Aha, Lady'm. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Eyvallah Adil. Şöyle bir bakalım şimdi tipine. Tipinde bir morluklar var. Yeni olmuşmuş çürük. Ağzına yüzüne vurmuşlar. Güzel bir bayan. Yanakları solmuş. Kendinden geçmiş. Altın bir broş. Zarif bir elbise. Bir yüzük. Ve eskiden oluşmuş morluklar. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and, oh God, Please, go on. as I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had hurt them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is Aynen öyle. worse than death. Bilirim o duyguyu. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. 3 tane adam bir tane gümüş takım için mi? Gelip seni. Oh, Aa, bırak bu işleri ya. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir.
As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? And then... And it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Bir şeyler biliyordur bu. Hadi neyse. Resim yerinden oynatmışlar, sürüklemişler. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Peki, sormadan aldık. Times gazetesi. Ailecek aynı mesleği yapıyorlar. Randall çetesi sokaklara geri döndü. 2 haftadan kısa bir süre önce ünlü hırsızlık ailesi bilinen adıyla Randall'lar Sydenham'daki en değerli evlerden birini soyarak vahşi ama bir o kadar da başarılı soygunlarıyla tekrar ortaya çıktılar. Polis çoktan peşlerine düştü. Ancak olayın detayları ve kurbanın ismi halen gizli tutuluyor. Bir görgü tanığı 3 adamın da görünüşlerini polise tarif etti ve şüphesiz ki bu aileyi yakalama yolunda polise çok büyük yardım olacaktır. Saygıdeğer okuyucularımıza bu tehlikeli aileden korunmalarını sağlayabilmeleri için 3 aile üyesinin de bilinen tüm özelliklerini aktarıyoruz. Çete hatır sayılır bir sürede hırsızlık işindeler ve bu işi yapan çete bir aile. Bir baba ve 2 oğlu. En büyükleri Jack Randall. 40'lı yaşlarında, griye yakın renkte saçları olan orta boylu ve orta yapılı bir adam. Hırsızlıkları kendisi planlıyor. Çetenin lideri 2 oğlunu da koruyor ve soygunları da ağır işleri onlara veriyor. Çocukların ikisi de yakın yaşlılar ama görünüşleri çok farklı. Büyük oğul William Randall uzun boylu ve geniş omuzlu. Bununla oransız olarak küçük bir kafası var. Küçük kardeş Melvin Randall oldukça zayıf ve yapısız bir adam. Çete sadece hırsızlık olayları yüzünden değil, İngiltere'ye gelmeden önce korsanlık hayatları yüzünden de aranıyorlardı. Dikkatli olun ve değerli eşyalarınızı kasalarda tutun. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Peki. Hemen bir çıkarım. Hırsızlık olayı sahteydi ve tüm bu hikaye Sylvester'ın ölümünü Randall'ların üzerine yıkmak içindi. Şahitlerin açıklamaları ve kanıtlar eşleşiyor. Her şey Randall çetesini işaret ediyor. Gibi şu anlık böyle. Bakalım. Okay. Şu hanımefendiye bir soralım, kasayı açabilir miyiz? Kız. Kasa. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number.
Hay maşallah paralara bak ya. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Wow. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Wow. Bay Estes, mevcut fiziksel ve zihinsel durumunuz bizde büyük bir endişe yaratıyor. Karaciğer sirozuna sahip olduğunuzu gösteren birkaç işaret mevcut. Son randevunuzda gözleriniz kan kırmızısıydı ve teniniz sararmıştı. Karaciğer hasarından kaynaklı olarak nefesinizde ağır bir koku vardı. Konuştuğumuz gibi akciğerinizde abseler oluşmuş olduğu da elime ulaşan bilgiler arasında. Bana bahsettiğiniz ayak kramplarının sebebi ise sinir sisteminden kaynaklanıyor. Başka bir deyişle fazla alkol tüketmekten. Bu titreme nöbetlerinizin de sebebi. Karaciğeriniz yaptığımız testlerde oldukça gerilmiş halde olduğu görüldü. Bu da ileri derecede bir siroz işareti. Ayrıca asit, karın boşluğundaki sıvı toplanmasından olan asit belirtileri de mevcut. Bu midenizin şiştiğinin bir işareti. Sol kaburganızın altındaki ağrı ölümcül derecede olabilecek pankreas hastalığını gösteriyor. Durumunuz başkalarına da zararlı olabilir. Aşırı alkol tüketiminiz kendinizi kontrol etmenize engel olabilir. Agresifliğinizi artırabilir. Bu sorunla ilgili size yardımcı olabilirim. Pek çok tedavi imkanımız mevcuttur. Bir alkol bağımlısı ve tedavi şeysi. Peki. Ben gidiyorum abla. Sir Warthen Brackenstall. Ne haber? What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. The body is still in Yeah. the dining room where the murder took place. Lord Brigham Brackenstall. Lord George Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. Bu kim? Baron Lyndon Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. Aynen hepsi de bir ciddi ya. Oturmaya mı geldik hayvan? Aile içi şiddet sınırsız eşine karşı şiddet uyguluyordu. Çünkü öbür şerefsizdi. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. İnceleyeceğim. Watson, inceleyeceğim canım. Ama acelesi yok. A trapper's hut. A trapper's hut. Nereden güzelmiş. Nereye geldik lan? The hunting scene. A hunter's cap. Antique hunting weapons. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon Ségur. French Chateau wine. Calon Ségur.
Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. Aha. I will take it with me. Bizim köpeğe gideceğiz. Bardaklardan şarap içen toplamda 3 kişi vardı. Muhtemelen bunlardan birisi tortulu şarap içmeyi seviyordu. Bardaklardan şarap içen 2 kişi vardı. İçinde tortu olan bardağı ise diğer 2 bardağın içinde kalan şaraplar boşaltıldı. Bence böyle. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. These wine bottles are expensive and mostly from France. A bottle of wine is missing here. Aynen bulduk ya az önce işte. Sherlock, kafan mı güzel dostum? An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Sözde öyle, bakalım. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Değil mi? The hunting scene. A deer hunt. A fur trader's cabin. Ya ne var ne al. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Evet anlat. Ölümün çok ani gelişmiş. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Kafadan bir başlayalım bakalım. That must be the murder weapon. The head was cracked with the force of the blow. Kafayı kırmışlar. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Quite a large stick, a formidable weapon. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Peki. Ocak demir darbesi süresi sonu muhtemelen ocak demirle gerçekleşmiş. Pekala. Ne ya? Aa burada bir ip varmış. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. A hunter scene. The Brackenstall family appear to be preoccupied with hunting.
This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. The death was instant. I've searched outside for footprints without any luck. Evet. Dışarıda bir şeyler var mı acaba ya? Burada bir kulübe var. Grantim hoş geldin. Aleykümselam. Kuyu var. Başka da bir cacık yok ha buraya. Ben olsam. Ayıpçım hoş geldin. Bunu analiz edeceğiz. Çabuk. Konuş köpek. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Abi Raif. Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never Hayda. been from home before. Biraz da tek başına oynasın lan. One with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Evet. Ne dedi bu? Yani zorlana öğrensin bırak. Tanışıklık yok. Lady Brackenstall İngiltere'ye geldikten kısa bir süre sonra söylesiyle evlendi ve bu süre içerisinde evde kalmayı tercih etti. Bu yüzden onun ve hizmetçisinin İngiltere'den biriyle tanışmış olma ihtimali düşük. Birisiyle tanışmış. Çünkü denizci düğümü atılmış. Muhtemelen bir denizci olabilir tanıştığı kişi gemide. Nasıl çıkarımlarda bulunuyorum hemen görüyor musun? Var ya Sherlock gibiyim yemin ediyorum ha. Alsın boşver. Turşu yapar. Reçel yapar. Evet analizciniz geldi. Analiz edilir. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Evet. Let us try to find out what tool was used to cut the rope.
Evet, bu The değil. fibers from this cut appear to be different. The fibers from this cut appear to be different. Bıçakla kesilmiş olabilir mi? Evet. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Bıçakla kesmişler. İp keskin bir bıçakla kesilmiş ve acele bir biçimde bir denizci düğümü atılmıştı. Knot. Ne lan? Davetsiz misafirlerimizin bir denizci geçmişi olduğunu gösteriyor. Gördün mü? Hadi bak. Bakıyor gene. My Lan küçük gel bakalım. Gezmeye gidiyoruz. Toby. We Toby? need the best nose in the British Empire on this case. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Hadi gidelim Toby. Başka analizlik bir şey var mıydı ya? Yok. Toby'yi bir gezdireyim biraz. Tuvalete çıkartayım. Ha şuna bak. Çapşık. F. Search, Toby. Toby gelir. Çünkü bu bir izci köpeği. Yani böyle koklar, iz bulur. Aç kapıyı. Sherlock hav hav. Bak burada bir koku alıyor. Şu an o kokuyu takip ediyoruz. Hev. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Tamam görüşürüz Raif. The scent leads to the well. I should check it. Bence de. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Boo. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? I need a hook. Kanca lazım. Kanca bulalım. Depoda var mıdır? Bak var burada. This hook. Bags of seed. Some empty bags were recently moved.
Small gardening tools, nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Peki. Bakın burada ne varmış? Silverware. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Oley. Bu işin içinde bir iş var ya, dedim ben size. Hırsızlık gerçekti ve suçlulara bıraktıkları gümüşleri almak için geri gelmeyi planlamışlardı. Hayır. Hırsızlık Sorastis'in ölümünü başka bir yöne çekmek için planlandı. Gümüşlerin bulunması beklenmiyordu. Tabii ki de bu. Ve Sir Astis o gece eve gelen birisi tarafından öldürüldü. Lady Brackenstall'ı bağlayan kişi de aynıydı. Uzun boylu ve güçlü birisi. Ve geçen gece eve gelen misafir büyük bir ihtimalle bir denizciydi. Denizciyi araştır. Okey. Hemen araştıralım. Önce şu kadınla bir konuşalım. Suratını, tipini merak ediyorum, ne olacak. Bak şimdi. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Konuş köpek. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Indeed, a tired as a child. Eve gidelim. Arşivden bir araştırma yapacağız şimdi denizciye. Tabii. Kıçı kıçı. Tabii. Rock Gibraltar. Varışı bir gemi geri döndü. The Rock of Gibraltar. Adelaide, Southampton, Londra. Cunard binası, Jane Sokağı, Londra hattı içerisinde dökme mal getiren bir gemidir ve 6 aylık Hindistan, Yeni Zelanda ve Avustralya seyahatinden sonra geri dönmüştür. Gemi Bayan Mary Fraser'ı İngiltere'ye getirmiştir. Bayan Mary Fraser ailesinin mirasçısıdır ve Avustralya'da toprak ve kalay madenleri vardır. Söylendiğine göre bu genç ve güzel hanımefendi kentteki en zengin insanlardan olan Bay Eustace Brackenstall'la nişanlanmış. Here it is. Ya bırak bu işleri ya. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Aha, çocuğu çağıracağız. Neydi adı? Vix. O değil la. Wiggins! Gel bakalım. Wiggins, could you come upstairs, please?
Sherlock abisi çağırınca hemen geliyor bak. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Hadi bakayım Wiggins. They'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 saat sonra. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Konsol ve PC sığına hoş geldin. Yeni Call of Duty Modern Warfare videosu duruma göre bakalım. Yani büyük bir ihtimal satın alamayacağım için torrent falan düşerse belki çekebilirim. Bir ihtimal. O da düşerse tabii yani. Bunun haricinde zor. This list shows the senior officers of the Rock Lady of Break Gibraltar, install ve on hizmetçisinin which Lady yolculuk ettiği Brackenstall and her privat maid gemisinin made their rütbeli voyage. personellerin Lady isimleri var. Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. This list shows this officer is still at sea, therefore he cannot be involved. I do not think that this sailor... This officer is still at sea, therefore I do not... Dur lan dur yanlış. Neyse. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Ona bir ünlem koy. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Peki. Well, chill. William ve Charles kaldı. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Tamam. Bir tek Jack kaldı. This list. This op. I do not. This op. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. This Tamam Captain bulduk. Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Avustralya'dan 6 Mart 1983'te ayrılmış. Londra, İngiltere'ye 23 Mayıs 1983'te ulaşmış. Peki. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Wiggins. Koçum şunu bul. Adamın yerini bul. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here?
Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Helal lan sana. Adamın dibi ya bu Wiggins var ya. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling. Bizden uzun. İpi kesmiş olabilir. Tam uyuşuyor bununla ya bu adamla her şey. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Cracker yalan söylüyor. Olayla ilişkisi olduğu çok bariz. Onu aradığımı duyduğu an çıkıp geldi. Bu bile suçluluğunu gösteriyor. Kaptan Cracker cinayet gecesi Shark gemisindeydi. Ayrıca bunu bana söylerken kendisine güveniyordu ve kendinden oldukça emin. Oradaydı. Captain Cattledy diye direkt sonuca varabiliriz şu an. Sir Eustace o gece eve gelen birisi tarafından öldürüldü. Suçlu uzun boylu ve güçlüydü. Ayrıca yüksek mertebesi olan bir denizciydi. Ne oluyor lan? Sir Eustace'ın ölümü kazayla kafasını şömine ocağına çarpmasıyla gerçekleşmiş olabilir.
Araştırmak lazım. Bilmiyorum neyle öldürüldüğünü, ben nereden bileyim oğlum. Peki şöyle yaparsak. 3 kişi vardı. Randall'lar suçlu. Şu an Randall'larla alakalı hiçbir şey yok ki zaten ortada ya. Nasıl suçlu olabilir adamlar? Saçmalama. Bariz bu adam suçlu işte. Ee, Müfettiş. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Ya hırsızlık olayı gibi göstermek istemişler ya. Temporary hiding place. Or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Tamam, elimizdeki bütün şeyleri tükettik, ipuçlarını. Oh, what Please. Başka etrafta hiçbir şey kalmadı. İnceleyebileceğimiz, bakabileceğimiz. This Başka bir yere gidemiyoruz. Hadi o zaman suçlayalım abi. Evet. Evet. Şöyle alakalı bir şey var mı diye bakayım dedim de. Hiçbir şey de yok abi, buradan atlamışlar galiba ama. Aha. Dur. The intruder's trail is lost behind this wall. Bu kadar mı? Bitirelim ya. Bayağı kısaymış bu bölüm. Wiggins, could you Galiba. ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away.
Zar zor 1 saat geçti. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife, the knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Ne oluyor lan? Lan! Ya! Ninja! Şşş! Hı! Sen kim köpek? You should have let me die. How can I live if Mary suffers? Kes lan, öyle öldürüp kendini kaçmak var mı? Cezanı çekeceksin. There has been quite enough death in this case. Nasıl yaptım ama? Ne kadar nasıl lan var ya? I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Evet, 16 tane ipucu bulduk ve kaptan katildi. Kendi de zaten suçunu itiraf etti. Gördüğünüz gibi yeşilli bütün şeyler bulunmuş. Ve kararımızı kabul edelim. Evet, %93'ü kişilerin aynı şekilde çözmüş. Aynı inisiyatifi kullanan da 134 olmuş. Heh. Kew Gardens tiyatrosu. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go.
Evet, yayında kimse var mı? YouTube'da bir kişi var. İşte yok. Aa, Tarık abi sen mi vardın? Hoş geldin. Ya bu bölüm biraz uzun. Şimdi oynasak bu 1,5 saate falan anca biter, 12'ye doğru. O yüzden bunu yarına mı bıraksak diye düşündüm de bilemedim. Öbür dava bitti. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Her yeri arayla doldurmuş ya, manyak herif. Çiftçi kıyafetiyle gideceğim. Hmm. Lan niye gitti ya? Şöyle gezerdik ne güzel. Tek bu açık. Püh. Orada şömine, burada şömine. Nasıl her odada şömine var ya. Okey. Salayım o zaman ya bu burada. Sonraki bölüm, yani bu bölüm biraz büyük bir alan. Aynı şu şey görevi gibiydi. Bundan önceki görev neydi? İki önceki. Onun gibi uzun. Yarın devam ederiz buna. Ne yapıyorsun Tarık abi, nasılsın? Nasıl gidiyor? Nasılsın abi ya? Kısa sürdü dava ya. Bir saatte hallettik. Bundan sonra yani bir de şey de var. Sherlock Holmes'un yeni bir tane daha oyunu var. En son çıkan Devil Daughters. Bundan sonra ona başlayacağım ama çok uzun sürüyor. Bir de şu TDPA Man of Medan oyunu var. Onu oynamak istiyordum aslında. Ondan sonra ona mı başlasak? Sonra şu, yoksa şu Wolfenstein serisini mi bitirsek? İlk Wolfenstein oynamıştık. İkincisini oynayamadık. O var. Hala Witcher'lar var. Witcher oynayacağım. Kanalda Witcher'lar çok güzeldir bu arada. İzlemesi de çok keyifli oluyor. Oynaması da. Bayağı oyun var ya sırada. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum.
Aynen kolaydı bu bölüm biraz. Öyle sırf oyunu biraz daha uzatmak için yapılmış gibi. Wolfenstein korkunç değil abi ya, yok. Normal silahlı ilerliyorsun işte, adam vuruyor pata pata pata. Başka bir şey yok oyunda. Bir de bunun Wolfenstein'in sonuncusu açıktı. Youngblood diye, böyle kızlarıyla oynuyordu o bizim başroldeki adamın kızlarıyla. O da güzel diyorlar. Onu da oynamak istiyorum. Önce yani ikiyi bitireceğiz, sonra ona geçeceğiz. Ama işte şey yok. Türkçe altyazıları yok. İngilizce'de ne kadar çevirebilirim bilmiyorum. Aynen aynen, güzel o abi. Wolfenstein'lar güzeldir ya. Kötü olur mu? Eh. Neyse kaçalım o zaman abi. Yarın buluşalım tekrar. Devam edelim. Bugün kısa olsun bari ya. Ben de biraz dinleneyim hem. Of. Gideyim bir çay içeyim. Sen de çay iç. Ah. Yarın zaten cuma, yarın şeyimiz yok. 12'ye kadar 1'e kadar da sürse yaparız yani, sıkıntı yok. Salı günü de izinliyiz. 29 Ekim. Oh. Güzel oldu valla. Önceki bölüme ha, banyolu olan güzel abi ya. Güzel düşünülmüş. İzle. Bakma, dün sen yoktun. Güzel bölümdü. İyi hadi görüşürüz o zaman abi. İyi geceler diliyorum sana. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Şu şeyimizi de açayım da, kutumu da açayım da dur. Bari. Eyvallah abi, iyi geceler. Kutumu açalım da öyle çıkayım. Oo, tamam.